Mutlu akşamlar sevgili seyirciler. Nirvana Turkish Masters'ta finali az önce noktaladık. Judd Trump şampiyonluğa ulaştı. İlk kez düzenlediğimiz bu organizasyonda ve Çağdaş Dağıstanlı ile birlikte değerlendireceğiz biz final mücadelesini. Aynı zamanda turnuvayı da konuşacağız tabii ki. Gerçekten çok özel bir turnuva oldu. Akşam seansında, finalin akşam seansında, son seansta 147 de gördük sevgili Çağdaş. Bu da gerçekten bu güzel organizasyonun üzerindeki krema oldu. Kesinlikle. Adeta Judd Trump seyircilerin favorisiydi. Favori gibi de oynadı. Büyük bir farkla da mücadeleyi kazandı. Genel olarak bir değerlendirelim finali istiyorum. Nasıl gördün sen Judd'ı, Matthew Selty? Matthew Selty zaten kesinlikle tebrik etmek lazım. Kendisinden beklenen performansın özellikle bu sezon üzerine çıktı. Judd'dan bahsetmek gerekirse Judd bu sezon aslında biraz düşük oynuyordu. Kendisi de bu konuyla ilgili çok eleştiriliyordu, Judd gibi oynamıyordu ama finalin özellikle son seansında kesinlikle Judd gibi oynadı diyebiliriz. Şunu söylüyordu Judd Trump, iyi oynamıyorum, formda değilim, bazı sıkıntılarım var, hala o ideal pot pozisyonlarını almakta sıkıntılar yaşıyorum diyordu ama bu problemleri turnuva içinde çözdü. Turnuva içinde çözdü ve bu turnuvada ona çok ciddi moral olacaktır. Aynı zamanda da dünya bir numarası oldu ve kendisi gibi oynamaya da başladı. Bir önceki turnuvanın zaten finalini kaybedip buraya gelmişti. Onu da tamamıyla unutacaktır artık. Önümüzdeki şampiyonlarda dünya şampiyonasına kadar çok ciddi moral depolamış oldu Nirvana Turkish Masters'ta bence. Tabii üst üste ilk Alec Hart'a girerken çok güzeldi. Geri geliyorum. Kyron Wilson'ın abisi bana mesaj atıyor. Tuğba süperdi. Geri geliyoruz. Çok teşekkürler. Her şeye teşekkürler. Joe Perry olsun. Hepsi olsun. Martin Gold, Anthony Hamilton. Yani bu oyuncular hepsi. Mark Williams'ı bugün ben yolcu ettim. Bütün ailesi dedi biz tekrar geliyoruz. Yani tatile de geleceğiz Antalya'ya. Yani biz çok büyük bir şey becerdik. Gerçekten. Şunları Hep da beraber duydum ben. Yani ilk turnuva üzerinde olağanüstü yorumları yapıldı. Evet. Yani ilk turnuvada hatalar olabilir, eksikler olabilir ama ilk turnuva için gerçekten çok iyi bir organizasyon olduğu yönünde de çok fazla geri dönüş aldım. Yani şimdi İngiltere'de ilk açıklandığında çoğu basın mensupları inanmıyordu bizim başaracağımıza. Çünkü yani Türkiye sunuk olarak bilinmeyen bir ülke. Ve son zamanlarda bana gelen mesajlar özür diliyoruz. Yani gerçekten olağanüstü acayip bir olay yarattınız orada. Yani bu bizim için hele TRT için. Çünkü unutmayın bunları TRT'nin yayınlarından seyrediyorlar. Evet. Yani bu bütün dünyaya TRT'nin tarafından yayılıyor bu. Ve herkesin düşüncesi ne kadar güzel bir şey yarattığımız burada. Yani hep beraber bu sırf ben değil organizatör olarak Çağdaş olsun, benim takımım olsun, siz olsunuz hep beraber bir araya geldik. Ve bunun pürüzsüz geçmesini biz sağladık. Yani başka bir şey değil. Siz yani yapacağınızın üstünü yaptınız. Çağdaşlar yapacağının üstünü yaptılar. Herkes yani kolları sıvadı ve yani süper bir turnuva geçti. Çağdaş, bir oyuncu gözüyle sana sormak istiyorum. Ne kazandırır bu organizasyon Türk snooker'ına? Türk snooker'ına başlı başına izleyici sayısını arttırır. İzleyici sayısı arttıkça potansiyel oyuncu sayımızı arttırır. Ailelerin çocuklarını da buna özendirmesi için elinden geleni yapmasını sağlar. Ve çok şükür biz de çok iyi bir noktada bitirdik, tamamladık diye düşünüyorum. Dolayısıyla en başta çok daha fazla genç oyuncu kazanacağımızı ümit ediyorum. Tabii iki Türk oyuncu da burada mücadele etti eleme turunda. Gerek İsmail Türker olsun gerek Enes Bakırcı olsun ellerinden geleni yaptılar ama arada bir seviye farkı olduğunu da görmüş olduk. İkisi de maçlarını 5-0 kaybettiler. Bu farkı nasıl kapatacağız sence? Yani İşte. Ne yapmamız lazım? Bir oyuncu nasıl yetişir? O seviyelere nasıl gelinir mesela? Önümüzde çok ciddi bir Çin örneği var. Evet. Yani Çin dink bir kıvılcım yaktı. O kıvılcım büyüdü. 2-3 yıl içinde İngiliz oyuncuların seviyesinde birçok Çinli oyuncu da görebiliriz dünya turunda. Kesinlikle görebiliriz. Burada aslında şunu söylemek lazım. Yıllardır biz de çok uğraşıyoruz Türkiye'de snooker'ı daha da geliştirebilmek adına. Çok fazla emeği olan insan var bu konularla ilgili. İşte Tuğba da bu konuda inanılmaz bir roket etkisi yarattı bize de. Ancak burada şunun çağrısını yapmamız gerekiyor. Anneler, babalar çocuklarını spora yöneltirken snooker'ı da ihmal etmeyip bir değerlendirmelerini buradan bir çağrı olarak yapmamız gerekiyor. Çünkü başlı başına bir spordan bahsediyoruz.
Peki sevgili Çağdaş, bundan sonra ne olacak? Şimdi böyle bir turnuva, genelde bu tarz organizasyonlar o sporun gelişimine ön ayak olur. Bunu birçok organizasyonda gördük. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda gördük. Diğer organizasyonlarda gördük. Bir kıvılcım yakar. Şimdi kıvılcımı biz burada yaktık. Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Zaten açıkçası bu Tuğba içinde geçerli, hepimiz hep beraber biz yarından itibaren bir sonraki turnuvanın çalışmalarına aslında başlayacağız. Yani elbette kısa bir dinlenme süreci. Ondan sonrasında seneyenin çalışmalarına ince ince başlayacağız. Ve o süreçte de daha çok oyuncu yetiştirmeye çalışacağız. Elbette ki bir senede yeni bir oyuncu alıp da bu seviyeye getiremezsiniz. Ama var olan oyuncular ve yeni gelen oyuncularla çalışmaya devam edeceğiz. Umarım diyorum, hepimizi yoğun bir sene bekliyor diyebilirim.